Merhaba arkadaşlar. Korona günlerinde yine tamir yapmaya devam ediyoruz. İkinci videomuzda uzun süredir kullandığım iki tane mouse'um vardı. Bunların bazı problemleri var. Bunları beraber çözeceğiz. Bir tanesi Logitech'in Anywhere MX mouse'u. Birinci seri. Bunun problemi sol tuşa tıkladığımızda bazen iki defa tıklaması, bazense hiç tıklamaması. Basit bir problem. Beraber inceleyeceğiz. İkinci mouse'umuz şöyle bir oyuncu mouse'u. Gayet rahat ele oturuyor ve problemi ise scroll, yani bu sayfaları yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz, web sayfaları yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz tekerleğin aşağı hareket ettirdiğimizde bazen işlememesi, bazense aşağı hareket ettirdiğimde yukarı gitmesi, yukarı hareket ettirdiğimde ise aşağı gitmesi gibi düzgün çalışmaması. Bunu da beraber inceleyeceğiz ve problemi hep beraber çözeceğiz. Şimdi tamirimize başlayalım. Mouse'u sökmek için şurada iki tane vida yeri var. İki tane de kapağın altında vida yeri var. Düz bir tornavidayla bu kaydırma bölümünü çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi vida burada. Diğerini de açalım. Bazen çift taraflı bantlar böyle zedelendiği zaman kaydırıcı pedler ayrılabiliyor. Çift taraflı bandını da çıkaracağız. Düzgün bir şekilde yine birbirine yapıştırıyoruz. Bırakalım şimdilik. Gördüğünüz üzere burada iki tane yıldız vida var. Yıldız üçlü tornavida ile beraber bunları açalım. Diğer iki vida da pil yataklarının altında. Birisi burada, diğeri burada. Daha önce bunun içine pil aktığı için bu kısım zedelenmiş. Diğer vida yerini ise şöyle çıkaracağız. Bu kısmı biraz içeri katlamamız yeterli. Tamamen çıkarmaya gerek yok. Nasıl ayrılacağı konusunda şöyle bir taktik vereyim. Bu mouse'un özelliği üst kısmın bütün bir parça olması. Yani bu şekilde. Sizin bunun vidasını çıkardıktan sonra ikiye ayırmanız için tek yapmanız gereken bu kısmı tutmak ve bu kısımdan da destek alarak ayırmak. İçinde herhangi bir problem görünmüyor. Sadece şuradaki lehimler biraz oksitlenmiş. Bunun da lehimlerini tekrardan ısıtarak çalışır hale getirebiliriz. Ama şu andaki problemimiz bu değil. Problemimiz neydi? Buna dokunduğumuzda tek tıklaması gerekirken bazen çalışıyor, bazen iki kere çalışıyor. Yani bu durumda da çift tıklamış oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz neydi? Tek tıklamaya tek bir tepki vermesi. Bazen çift vermesi, bazen ise hiç vermemesi büyük sıkıntı oluyor. Bunun için basit olan bir yöntem var. Yapılması gereken tek şey, bakın şöyle hareket ettirdiğimde hangi kısmın buradaki butona baskı yaptığı görünüyor. Şöyle biraz çapraz tuttuğumda problemin nerede olduğu görünüyor. Bakın şurada kullanımdan dolayı ezilmiş ve bir oluk oluşmuş. Tırnağımı gezdirdiğimde oraya takıldığını görüyoruz. Bu problemi çözmek için buraya bir bant parçası yapıştırmamız yeterli olacaktır. Şimdi küçük bir bant keselim beraber. Bu işlem için kullanabileceğimiz birkaç tane bant var. Mesela bu kalın ve çift taraflı bant. Eğer bunu kullanırsak tuşa yapışacaktır ve problem olacaktır. Şöyle kağıt bant var. Bu da yeterince sağlam değil. Sanırım en uygunu bu. İzolasyon bandı. Uhu firmasının. Bundan küçük bir parçayı buraya kesip koyabiliriz. Şöyle bir parça keselim. Şu parça yeterli olacaktır. Şu kadarcık bir parça. Şimdi yapmamız gereken bunu buraya oluğun tam üstüne yapıştırmamız gerekiyor. Şu anda yapıştı. Herhangi bir yere dokunmuyor. Testimizi yapalım. Vidalamadan kapağımızı kapatalım. Pillerimizi geri takalım.
Az önce pilleri ters bağlamışız. Kapatıyorum. Açıyorum. Ve ışık yanıyor. Görünüyor değil mi? Şimdi kapağını üzerine oturtuyoruz. Ve daha düzgün bir tıklama sesi duyuyoruz şu anda. Umarım siz de duyabiliyorsunuz. Şu referans aldığım tamir sayfası ifixit.com'dan bir tane sayfa açtık ve tıklıyoruz şu anda. Çift tıklıyorum, tek tıklıyorum. Yavaş yavaş tıklıyorum. Çift tıklama olarak algılamaması gerekiyor. Evet, şu anda düzelmiş gibi görünüyor. Basılı tutsam bile şöyle göstereyim size. Mouse'un imleci görünüyor. Bakın şuradaki yazının üzerine geldim ve imleç kursör oldu. Tek tıklıyorum ve hiçbir şekilde çift tıklamış gibi davranıp bu yazı parçacığını yani bu kelimeyi seçili hale getirmiyor. Normalde çift tıklandığında ne olur? Bu şekilde seçili hale gelir. Şimdi seçelim ve şöyle bir test yapalım. Seçiliyor her defasında ve başka bir yere tıkladığım zaman seçim kayboluyor. Demek ki her defasında düzgün çalışıyor. Seçiyoruz. Şöyle bir seçim yapabiliriz. Basılı tutarım mouse'u ve yukarı aşağı hareket ettiririm. Böylece seçim çalışmaya devam ediyor. Çift tıklama testini yapmaya devam edelim. Tek tek tıklıyorum, çift tıklamıyorum. Şimdi çift tıkladım. Bildiğiniz üzere 3 defa tıklayınca yazının tamamını seçer. Sadece kelimeyi değil. Bu şekilde. Gayet düzgün çalışıyor. Şimdi mouse'un vidalarını takalım ve bir sonraki mouse için hazırlığımızı yapalım. Vidalarımızı bağlıyoruz. Önce kapatalım ne olur ne olmaz. Yapışkanlıkları biraz yapışmıyor. Yapışkanlıkları gitmiş gibi görünüyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bu pedler zaten kayganlığı sağlayan pedler. Bunları saklayacağız ama bunun değişmesi gerekiyor. Bunun için de şöyle bir çift taraflı bant kullanabiliriz. Hemen açalım bunu. Küçük bir parça koparacağız. Şöyle bir parça bizim için yeterli olacak. Kaymayı sağlayan pedi alıyorum. Ve üzerine bırakıyorum. Sonra da makasla beraber aynı ölçüde kesiyorum. Bu sol tarafın. Bundan bir tane yapıştırınca şöyle bir şey hissediyorum. Şu yan taraftaki bariyerlerden daha aşağıda kaldı. O yüzden bunu söküyorum. Bayağı sağlam tutuyor bu arada. Ve az önceki çıkarmış olduğum parçayı bunun üzerine yapıştırıyorum. Çünkü bu biraz daha kalın ve çift taraflı bandımız çok ince. Bunu yapıştırdım. Şimdi bu pedden bir tane daha kesiyorum. Ped ölçüsünden bir tane daha kesiyorum. Yine koydum böyle üstüne. Köşelerini düzeltiyoruz. Önceki kalınlığı sağlayan pedin üzerine tekrardan yapıştırıyorum. Şu anda tam olması gerektiği gibi. Diğerini inceliyorum. Diğerinin yapışkanlığı biraz azalmış ama birbirlerinden ayrılmıyor. O yüzden bundan bir tane kesmem yeterli. Sadece var olan üzerine şöyle uydurabiliriz. Sanırım en iyi şöyle olacak. Tamam. Kenarlarını düzeltiyorum. İyice yapıştığından emin olalım. Ve vidanın üzerine yapıştırıyoruz. Evet, gayet güzel tuttu. Şimdi tekrardan pillerimizi doğru yönlerde takalım. Kapağımızı kapatalım ve açalım. Hareketi gayet düzgün. Çünkü kenardaki bariyerler değil, pedler yere dokunuyor. Ve tıklamada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bu mouse gayet iş görür. Kullanmaya devam edebilirim. Şimdi bir sonraki mouse'a geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki tamir için mouse'umuzu getirdik. Şimdi bunun içini açalım ve
tekerlek problemini beraber çözelim. Genelde vidalar şu pedlerin altında oluyor. Mesela bunun altında olan pedi tespit etmek için yapmam gereken tek şey tırnağımı şuraya sürtmek. Gördüğünüz üzere şurada 2 tane çukur oluştu. Demek ki orada bir şeyler var. Şimdi aynısını bunlara yapıyorum. Bu zaten kaybolmuş, o yüzden altında bir şey yok. Ama bunu düzeltmem gerekebilir. Bu şimdilik dursun. Şimdi bunu açıyorum. Evet, buna çift taraflı bant yapıştırmamız gerekebilir. Bunu da açıyorum. Evet, 4 tane vida var. Hepsi burada. Deniyorum. Bu tornavida bu vidayı gayet güzel tuttu. Vidaların boyutları farklı. Alttakiler kalın, üsttekiler biraz daha ince vida. Şimdi yerinden çıkartalım bakalım. Gördüğünüz üzere şurada bir tane şerit kablo var. Bunu çıkardık. Vidamız da düştü. Vidaları kaybetmeyelim. Toplayalım şöyle. İçinde ağırlık var. Oyuncu mouse olduğu için. Daha önce bu mouse'u tamir etmiştim. Kablosu kopmuştu. Sanırım yeniden değiştirmem gerekecek. Çünkü bazen bilgisayar algılamıyor ve ışıkları falan sönüyor. Şöyle 3 tane led var içinde. Sürekli renk değiştiriyor. Bunun problemi neydi? Tekerleği yukarı aşağı hareket ettirdiğimizde bazen çalışması, bazen çalışmaması. Bazen aşağı hareket ettirdiğimde sayfanın yukarı gitmesi, bazen yukarı hareket ettirdiğimde ise aşağı gitmesiydi. Bunun için tabii ki ilk bakmamız gereken yer burası. Önce tekerleği yerinden çıkaralım. Gördüğünüz üzere tekerlek üzerinde hiçbir şey yok. Sadece şöyle, tam belli oluyor mu? Altıgen bir uç var. O da şuraya giriyor. Demek ki problem burada bir yerde. Genelde bu problemi çözmek için bu tekerleği sıkmak gerekir. Ben de bir tane pens alıyorum ve bu tekerleği sıkıyorum. Biraz da ince bir pensele beraber alt kısımdaki şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, şöyle kollar var. Tam görünüyor mu? Önce yanlardan bunları yaklaştıracağım. Şöyle. Sonra da buradan sıkacağım. Biraz açılmışlardı. Büyük ihtimalle budur. Şu anda ben de tam olarak emin değilim. Belki bir temassızlık, belki de bu parçaların havada kalması probleme sebep oluyor. Bunu sıktık. Şunu da biraz sıkalım. Çünkü 4 tane kolçuk var. Tamam. Şimdi hızlı bir test yapalım. Bunu biraz yana doğru eğmiştim. Tekerleğimizi yerine takıyorum. Hareketinde herhangi bir problem yok. Ve üst kapağını, tuşların vesaire, şu tuşların olduğu, şöyle bir şey deneyelim. Üst kapağı takmadan sadece tekerleği deneyebiliyor muyuz? Beraber görelim. Bağladım. Mouse çalışıyor. Şöyle göstereyim. Ekran. Aşağı çekiyorum. Yukarı çekiyorum. Ama sayfa yine aşağı gidiyor. Yani bu problem çözülmemiş. Aşağı çekiyorum ama aşağı bir türlü gitmiyor. Bunu biraz daha sıkmamız gerekecek demek ki. Şöyle yapalım. Tekerlek yerinde dururken. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda gayet biraz sıkı ama çalışıyor. Yukarı yapıyorum. Yavaş yavaş hareket ediyorum. Yavaş yavaş gidiyor. Hızlı hareket ediyorum. Ve sayfa hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Yine yanlardan destekleyelim. Şimdi yanlardan sıkınca tekrardan arası açıldı ve çalışmaya başladı. Yani problem bu arkadaşlar. Yapmanız gereken düzgün bir pensele beraber sıkmak. Önce yanlardan sıkıyoruz. Açılmaması gerekiyor çünkü bu kolcukların. Hatta şöyle yapalım. Tekerleği yerinden çıkaralım yine. Tam ortadan sıkalım. Tekrar bir test yapalım. Bunu bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Sayfayı aşağı çekiyorum. Yukarı çekiyorum. Yukarı tekerleği döndürüyorum. Yavaş döndürüyorum. Hızlıca aşağı çekiyorum. Hızlıca çekince durdu. Şöyle yapalım. Tekrardan yukarı. Yine çalışmamaya başladı. Aşağı. Aşağıda çalışmıyor. Şimdi bu yerinde takılıyken tekrardan sıkalım. Biraz alt kısımdan sıkalım, belki temassız yer orasıdır. Biraz daha düzgün çalışıyor. Şimdi yere koyuyorum. Çalışıyor ama istediğim
netlikte değil. Tekrardan bu sefer şu kısımdan sıkıyorum. Tekrardan buradan sıktım. Tamam. Şimdi deneyelim. Evet. Böyle daha iyi oldu. Bilgisayardan bağlantımızı kestik. Tekrardan birleştirelim. Bağlantı yapmamız gerekiyor ama kablo biraz kısa olduğundan zorluyor tabii ki. Şöyle üstüne bırakıp sonra da sıkıştırabilirim. Yerine takıldı. Tam şu kısımda 2 tane klips var. Bunu ilk önce uç tarafı yerine takarak ileri sürüyorum ve yerine oturtuyorum. Ondan sonra arka taraf zaten yerine giriyor. Vidalamadan tekrardan bağlantımı yapıyorum. Bilgisayar algıladı. Gayet güzel çalışıyor. Basit bir problem. Çıkaralım mouse'umuzu yine. Bu parçayı yerine çift taraflı bantla beraber yapıştıralım. Vidalarımızı takıyoruz. Bu ince vidalar pek tutmuyor bunu. Ama ben yine de yerine koydum. Bunların yapışkanlığı pek kalmamıştı. Buraya tekrardan çift taraflı bant keselim. Çift taraflı bandımızı alıyoruz. Yine uzun bir parça kestik. Kenarlarını düzelteceğiz. Şimdilik böyle yapıştırıyoruz. Diğerini de aldık. Ve onu da yapıştırdık. Fazlalıkları kesiyoruz. Çıkarıyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Yerine gayet güzel oturdu. Şimdi diğerini de aynı. Çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve yapıştırıyoruz. Şu parça var. Bunun bir tanesi kaybolmuş ama bunu önceki çift taraflı bandı çıkaralım. Fazla yüksek durmasın. Yine kesip yapıştırabiliriz çift taraflı bandla beraber. Şöyle bir parça var. Bunu kullanabilirsek kullanalım. Tekrardan korumasını çıkartıyoruz. Ve hangi tarafınsa bu tarafın değil. Demek ki bu taraf. Hareketi gayet düzgün. Tekrardan bilgisayara bağlantısını yapıyorum. Sayfada incelemeye devam edelim. Sayfa şu anda yukarı, şu anda aşağı, yukarı, aşağı. Gayet güzel çalışıyor. Mouse'umuz çalışmaya devam ediyor. Yakında bu kablosunu değiştireceğim büyük ihtimalle. Ama şimdilik bu problemimizi çözdük. Eğer değiştirmem gerekirse onun için de bir video çekerim. 2 tane mouse'u tamir edeceğim diye bu videoya başlamıştım ama ayrıntıları kalması için belki 2 parça halinde yapabilirim. Oyuncu mouse'u tamiri ve Logitech Anywhere MX mouse tamiri diye. İkinci tamir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Korona günlerinde evde kalmaya devam edin. Başkalarına bulaştırabileceğiniz ihtimalini göz ardı etmeyin. Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 2 tane mouse'u da tamir ettik. Önceden belirlemiş olduğumuz problemleri giderdik. Logitech mouse'umuzda sol tuşun tıklanmasında problem vardı. Onu hallettik. Diğerinde oyuncu mouse'unda ise scroll problemi vardı. Yukarı aşağı hareketlerde sıkıntı yaşıyorduk. İkisini de hallettik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın.